Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda rally liderleri için hangi kahramanları seferberlikte kullanmalılar, hangi kahramanları savunmada kullanmalılar, normal oyuncular ve rally liderleri için yine aynı şekilde bireysel saldırıda hangi kahramanları kullanmalıyız ve aynı şekilde rallilerde hangi kahramanlarla katılımcı olarak katılmalıyız. Detaylı bir şekilde size bunları anlatmaya çalışacağım. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Şimdi ilk başta sırasıyla rally liderleri hangi kahramanları kullanmalı? Size detaylarıyla bunu anlatacağım. Daha sonrasında katılımcı kahramanlar neyle katılmalı onu anlatacağım. En sonda tüm oyuncular bireysel saldırılarda hangi kahramanları kullanmalı? Bunları atacağım. Hadi gelin Gen 1 yani sezon 1'deki kahramanlarla başlayalım. Arkadaşlar şimdi Gen 1 için ve toplam şu ana kadarki oyunda Gen 4 kahramanları var. Gen 4 dahil tüm kahramanları, tüm genleri size tek tek böyle tablo yaptım. Sırasıyla her birini göstereceğim. Sadece burada dikkat etmeniz gereken şey bu tabloyu ve bu hesaplamaları tüm kahramanlar 5 yıldız ve tüm kahramanların özel donanımlarının son seviye yani 10 seviye olduğu senaryoya göre yaptım. Siz de bunun mantığını anlarsanız eğer doğru bir şekilde sunucunuzdaki balinayı, sunucunuzdaki en güçlü oyuncuyu yönlendirebilirsiniz ve savaşlarda daha etkin olabilirsiniz. Siz balina olmasanız bile sunucunuzdaki güçlü oyuncuları doğru bir şekilde yönlendirirseniz savaşlarda daha çok keyif alırsınız. Şimdi Gen 1'de saldırı yaparken arkadaşlar Amadeus'u kullanıyoruz. Amadeus'umuz yoksa eğer bu çünkü hızlıca 5 yıldız ya da 4 yıldız olmuyor. Oyunun başında Helga'yı daha hızlı yükseltiyorlar. Helga'yı kullanabilirler. Onun dışında zaten elimizdeki en güzel, en iyi okçu bu kahraman oluyor ve en iyi süvari de bu olduğu için başka seçeneğimiz yok. Gen 1'de saldırıda bu kahramanları kullanıyoruz. Gen 1'de defans yaparken de yine elimizde bir seçenek olmadığı için aynı kahramanları kullanıyorsunuz arkadaşlar. Gen 1 için söyleyebileceğim aslında çok bir şey yok. Olaylar tamamen Gen 2, Gen 3 ve Gen 4'te farklılık gösteriyor. Şimdi hızlıca Gen 2'ye geçelim. Gen 2 kahramanlarına baktığımızda ise ilk sırada Amadeus var, ikinci sırada bu okçumuz var, üçüncü sırada ise bu süvarimiz var. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar siz rally açarken buradaki 3 kahramanınız seferberlik yani rally lideri olarak beliriyor. Buradaki ilk kahramanın bayrak taşımasının hiçbir önemi yok. Bilginiz olsun. Rally liderleri için söylüyorum. Buradaki 3 kahraman da lider kahramandır. İsterseniz bu kahramanı en öne, isterseniz bu kahramanı en sona koyabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Rally liderleri için bu 3 kahraman da öncü kahramandır. Sıralamasını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdi Gen 2 saldırıda neden bu kahramanları kullanıyoruz? Bu piyademizin özel silahı %15 atak veriyor. Gen 2'de gelen piyadenin ise özel silahı defansta %15 atak veriyor. Biz bir yere rally açtığımızda bu piyademizin silahı çalıştığı için eğer sizin 1000 istatistiğiniz varsa 1000 saldırınız varsa 1150'ye çıkacak ve bu 1150 istatistik gerçekten sizi önemli bir yere taşıyacaktır. Çünkü bu istatistik size artı olarak değil çarpan olarak etkileniyor ve oyundaki en değerli şeylerden biridir. İkinci olarak bu okçuyu kullanıyoruz. Rally açtığımız anda arkadaşlar %15 bize öldürücülük veriyor. Üçüncü olarak bu kahramanı, bu süvariyi kullanıyoruz ama bunun özel silahı bize hiçbir şey vermiyor. Çünkü sadece savunma yaparken çalışır. Bireysel saldırıda ya da rally açarken çalışmaz ama elimizde istatistikleri ve yetenekleri bakımından Gen 2'de kullanabileceğimiz en iyi kahramanımız, süvari kahramanımız Hilde olduğu için bu kahramanı kullanıyoruz ama bunun özel donanımından maalesef yararlanamıyoruz. Savunmaya geçtiğimizde ise bu piyadeyi kullanarak savunmada %15 fazla atak, bu okçuyu kullanarak %15 atak ve Hilde'yi kullanarak %15 sağlık alıyoruz. Gördüğünüz gibi burada hiçbir işimize yaramıyordu ama burada bize %15 ekstra sağlık veriyor ve bu oyundaki en değerli şeylerden kesinlikle bir tanesi. Bu sayede siz rally açtığınızda eğer 1000 saldırınız varsa buradaki %15-15 toplanıyor ve 1300 istatistik oluyor. Buradan da artı 100 çarpı %15 sağlık alıyorsunuz. Gen 2'deki yapıp yapabileceğiniz en iyi defans kesinlikle bu 3 kahramandır. Yapabileceğiniz en iyi saldırı formasyonu ise bu 3 kahramandır. Yine dediğim gibi bunların hiçbirinin sıralamasının bir önemi yok. Size şöyle detay bir bilgi vereyim. Siz bir yere rally açtığınızda rally liderinin kahraman donanımları, akademisi, şef donanımları, tılsımları,
Oyunda ona istatistik veren petler, her şey onun için geçerli olur. Katılımcı oyuncular için kahraman donanımının, akademinin, şef donanımının, tılsımının hiçbir değeri yoktur. Katılımcı oyuncuların istatistiğinin bir değeri yok arkadaşlar. Sadece oradaki gönderdikleri ilk sıradaki kahramanın sağ en üstteki yeteneği değerli. Birazdan o konuya geçeceğim ama üstünde donanım olmasına kesinlikle gerek yok. Onu detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi isterseniz Gen 3'e geçelim. Gen 3'e geldiğimizde ise arkadaşlar, ya da gelmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Henüz kanala abone değilsen, bana destek olmak istiyorsan dostum, bu videoyu beğenip yorum yapıp daha sonra kanala abone olabilirsin. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sunucudaki arkadaşlarınızla videoyu paylaşırsanız en azından çok daha güçlü ve güzel, keyifli savaşlar çıkarırsınız. Hemen sizi bekletmeden Gen 3 saldırı ve savunmaya geçelim. Gen 3'te saldırıda yine Amadeus kullanıyoruz. Amadeus'u neden sürekli kullanıyoruz diyeceksiniz. Oyunda sadece iki tane saldırı piyadesi var. Bir tanesi Amadeus, bir tanesi Helga ve Amadeus kesinlikle VIP, çok çok özel bir kahramandır. Helga'dan da çok daha iyidir. Sadece yüksek yatırımı yapan oyuncularda ve oyunun başında gelen vali etkinliklerinde elde edilir ya da VIP paketlerini satın alarak elde edebilirsiniz. Amadeus'u değerli yapan şey buradaki %15 atak ve Amadeus'un yetenekleridir. O yüzden uzun bir süre, en azından Gen 4 de dahil olmak üzere, Amadeus'u kullanacağız. Bunu birazdan göreceksiniz. Saldırıda Gen 3'te yine Gen 2 okçusu kullanıyoruz Marlin. Çünkü %15 öldürücülük veriyor. Gen 3 okçusu bize %15 sağlık verir ve savunmada çalışır. O yüzden kesinlikle Gen 2 okçusuyla saldırı yapmaya devam edeceksiniz. Ama burada artık bizim bir tane saldırı süvarimiz oyuna geliyor. Bu da Petra. %15 atak veriyor. Toplam bu üçünü komboladığınızda, beraber kullandığınızda %30 atak ve %15 öldürücülükle güçlü bir rally kurabilirsiniz arkadaşlar. Savunmaya geçtiğimizde ise bu ilk piyademiz %15 defans veriyor. Yeni gelen S3 okçumuz bize %15 sağlık veriyor. S2 süvarimiz bize %15 sağlık veriyor. Burada da savunma yaparken bizim için çok değerli olan %30 sağlığı ve %15 defansı alıyorsunuz. Ve gerçekten buradaki bu üçlü savunmayı kırmak gerçekten zordur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bayağı işinize yarayacağını düşünüyorum bu videonun. Şimdi sizi çok bekletmeden hızlıca Gen 4 kahramanlarına geçelim. Gen 4 kahramanlarımıza geldiğimizde ise artık oyunda farklı şeyler olmaya başlıyor ve tamamen sizin tercihlerinize kalıyor. En azından defans kısmında. Atak kısmına baktığınızda yeniden Amadeus kullandığımızı göreceksiniz. Yeni gelen Gen 4 okçusu Rosa'yı kullanıyoruz çünkü %15 öldürücülük veriyor. Artık yeni iki kahramandan çok daha değerli oluyor. Rosa bizim yeni saldırı kahramanımız oluyor. %15 öldürücülükle birlikte. Yeniden S4 süvarisini kullanmıyoruz çünkü silahı savunmada çalışıyor. Biz Petra'dan devam ediyoruz. %15 atak veriyor. Saldırı olarak Gen 4 kahramanları bunlar arkadaşlar. Petra'nın yetenekleri biraz istatistik bakımından zayıftır. Şu şekilde %50 ihtimalle çalışır, %50 ihtimalle çalışmaz. Çalışırsa o savaşı yok eder, çalışmazsa bayağı işlevsiz olur. Bilginiz olsun. Bazı arkadaşlarımız S4'te Petra yerine yeni gelen S4 süvarisinde kullanabiliyorlar. Şansınıza güveniyorsanız kullanabilirsiniz. Ama ben genelde bu kahramanı rally lideri olarak kullanıyorum ve işe yaradığını da düşünüyorum. Ama tamamen size kalmış, tercihinizi değiştirebilirsiniz. Gen 4 savunma kısmına geçtiğimizde ise kesinlikle yeni gelen piyademizi kullanıp %15 sağlığımızı alıyoruz. S3 okçusunu kullanıp %15 sağlık alıyoruz. Çünkü S4 okçusu saldırıda çalışıyor. O yüzden S3 okçusundan devam ediyoruz. Yine burada %15 sağlık veren Hilde'yi kullanıp %45 sağlığa ulaşıp 1000 istatistiğiniz varsa eğer 1450 sağlığa ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunda çok bozuktur. Muhtemelen bunu deneyen olduğunu çok düşünmüyorum. Ama kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İkinci seçeneğiniz ise Hilde yerine artık S4 gelen Margot'tu yanlış hatırlamıyorsam. Bu süvariyi kullanıp %15 öldürücülük alabilirsiniz. Öldürücülük de çok değerlidir. Ama bunların her biri toplandığı ve sonrasında çarpıldığı için ben bu şekilde denenmesini tavsiye ediyorum. Eğer bu işe yaramıyorsa kesinlikle buradaki süvariyi değişip yukarıdaki %15 öldürücülükten faydalanabilirsiniz. Bu kısım tamamen tercih meselesi. Gerisini size bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi hızlıca bireysel saldırıdan önce hemen rally katılımcıları nasıl katılmalı size onu anlatacağım. Şimdi rally katılımcılarına baktığımızda bu bilgileri
Discord, Kingshot'ın resmi Discord sunucusundaki Darle'den aldım. Ona çok çok teşekkür ederim böyle bir şey hazırladığı için. Her birinin tek tek denemesini yaptığı ve zaman ayırdığı için, emekleri için de teşekkür ederim tekrardan. Şimdi burada her bir kahramanı tek tek denemiş ve aynı kahramandan 4 adet katılımcı olarak gönderdiğinde bunların artı olarak eklendiğini ve daha az size boost verdiğini, güçlendirme verdiğini ama farklı kahramanların katılımda çok daha yüksek iyi fayda verdiğini görmüş ve bunu sonuçlandırmış. Bize bu şekilde bir tablo yapmış. Bu kısma çok değinmeyeceğim. Arkadaşımız zaten çok güzel anlatmış. Yukarıdan aşağı, sonra sağ üst, sonra sağ alt olarak inceleyip kendi kararınızı verebilirsiniz. Şimdi rally katılımcıları hangi kahramanları kullanmalı kısmına geldiğimizde ise aslında bunun mantığı çok basittir arkadaşlar. İnsanların çektiği videolara şeye falan bakmanıza gerek yok. Rally katılımcısının dediğim gibi bu kahramanı ilk sıraya koyduğunuzda yani şu şekilde birinin rallisine katılıyorsunuz. Yani şurada hemen yapıyorsunuz. Sizden bu kahramanı istedi. Yanına koyduğunuz iki kahramanın herhangi bir önemi yok. Çünkü rally'ye katılırken buradaki bayrak tutan ilk ana kahraman bizim için değerlidir. Ve bu kahramanımızın arkadaşlar hemen şöyle size göstereyim. Sağ üstteki ilk yeteneği, ilk sefer yeteneği geçerli olur. Bu aşağıdaki yeteneğin ya da bu soldaki yetenekler çalışmaz arkadaşlar. Sağ üstteki bu yetenek çalışır ve buradaki yeteneğin bizim için net bir artış sağlaması gerekiyor. Hiçbir ihtimal yok. Direkt %25 öldürücülük arttırıyor. Bu bizim için gerçekten çok değerli. Buradaki kahramanlara tek tek bakabilirsiniz. Mesela Diana kullanılır mı? Enerji maliyeti düşüyor. Hiçbir işimize yaramıyor arkadaşlar. Yana geçtiğimizde Çenko alan etkili hasar değil tabii ki. Öldürücülük artışı çok iyi. İşte buraya geldiğimizde %25 sağlık kesinlikle kullanabilirsiniz. Zaten buradaki ilk yeteneği okuduğunuzda kullanıp kullanmayacağınızı kendiniz çok iyi anlayabilirsiniz. İnanın rehberleri şuna buna gerek yok. Sadece hangi kahramanın hangi yeteneğin nerede ne işe yaradığını öğrenmeniz bu oyunun temel mantığını anlamanız sizin için yeterli olacaktır. Şimdi şuraya geldiğimizde kesinlikle zaten bunları kullanmıyoruz. Dediğim gibi mesela ben bu kahramanı ana kahraman olarak göndereceğim. Bunun üstündeki bu donanımların ve bunlara seviye basmanın hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Çünkü ben bir katılımcıyım. Benim için sadece bu kahramanın sağ üstteki yeteneği ve benim şehrimdeki askerlerin has altın seviyeleri önemli. Has altın 3'sem takıma daha faydalı olurum. Has altın 5 olursam o rally daha da güçlü olur. Asker oranlarını yükseltmiş olurum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Rally katılımcılarının sadece bu işe yaradığını yani öğrenebilirsiniz. Bu arada bu işe yaradılar derken onları küçümsemiyorum. Bir rally'ye, bir savaşı kazandıran o rally'ye katılan kişilerdir. O savaşı yöneten kişidir. Oyunda çok fazla para yatıran güçlü balin oyuncular var, evet. Ama şunu her zaman söylüyorum. Eğer iyi bir ekibi yoksa, onu destekleyen güçlü bir katılımcı ekibi yoksa, güzel bir ekibi yoksa o savaşı kesinlikle kaybeder. O yüzden bizim balin oyuncuya, yüksek yatırımlı oyuncuya ihtiyacımız ne kadar varsa o oyuncunun da bizim gibi düşük yatırımlı ya da para yatırmayan oyunculara kesinlikle ihtiyacı var. Şimdi peki diyorsunuz ki rally liderini anladık, saldırıyı anladık, savunmayı anladık, katılımcıları da anladık. Peki bireysel saldırılarda nasıl savunacağız? Benim elimde mesela bu kahramanlar var arkadaşlar. Öncelik her zaman yüksek istatistiktir. Mesela burada bir okçum Marlin var. Bunun girip buradaki istatistiklerine baktığımda %166 saldırı ve savunma veriyor. Hemen yeni gelen okçumuza bakıyoruz. %235 veriyor. Elimizde en yüksek istatistiği veren kahramanlar hangisi ise en iyi kahramanlarımız onlar oluyor ve savaşlarda onları kullanıyoruz. Ama örnek veriyorum oyunun başında bunun istatistiği bundan daha yüksektir. Çünkü bu kahraman hızlı bir şekilde yükseltiyor. Burada bakmanız gereken kısım sağ taraftaki yetenekler oluyor. Oyundaki sağ taraftaki yetenekler bizim seferde çalışır. Sefer dediğimiz şey arkadaşlar ayı avı, e, dışarıdaki birisinin bireysel şehrine saldırdığınızda, rallilerde, oyundaki tüm savaş etkinliklerinde sağ taraftaki yetenekler çalışır. Sol taraftaki yetenekler sadece oyunun fetih ve arena kısmı için geçerlidir ve bizim için en değerli yetenekler sağ taraftaki yeteneklerdir. Bilginiz olsun. Dediğim gibi burada gördüğünüz gibi bunun herhangi bir savaş yeteneği olmadığı için eğer düşük yatırımlı ve yeni başlayan bir oyuncuysanız sizin kullanmanız gereken kahraman Queen olmalı. Çünkü alınan hasarı düşürüyor ve aynı zamanda hasarı %50 ihtimalle %50 arttırıyor. Bu kısımlara da önem vermeniz gerekiyor. Oyunda ilerleyen zamanlarda bir yerden sonra herkesin istatistiği birbirine
yetişmeye çalışacak ve bu durumda artık bu kahramanların yetenekleri değerli olacak. Ama tabii ki şey düşünmeyin. S7'ye S8'e geldiğinizde S3, S4 kahramanları kullanmanız hayal. Yine S8, S7 kahramanları arasında tercih yapacaksınız. Bilginiz olsun. Her zaman bir sonraki genin kahramanları genelde çok daha iyi oluyor. Bireysel saldırıda ise mesela Amadeus'u Gen 4'e kadar saldırılarda, rallilerde kullandık. Ama Amadeus'la bireysel birinin şehrine saldırı atarsanız kaybedersiniz. Bilginiz olsun. Eğer S4'te oynuyorsanız, S3'te ya da S2'de oynuyorsanız Amadeus'u sadece rallilerde rally açarken kullanmanız gerekiyor. Bireysel olarak bu kahramanınız yüksekse bunu kullanmak ya da bu kahramanınız yüksekse bunu kullanmak zorundasınız. Çünkü bunların maksimum istatistiği daha yüksektir. Gördüğünüz gibi burada 290 istatistik verirken Amadeus'un full hali 260 istatistik verir. Artık o saatten sonra o kahramanların yeteneklerine bakarak doğru kararı kendiniz verebilirsiniz. Umarım bu videoyu çok uzatmamışımdır ve kafanızı karıştırmamışımdır arkadaşlar. Anlamadığınız bir kısım, takıldığınız bir kısım varsa lütfen yorumlarda sorun. Telegram, Discord, WhatsApp gruplarına katılıp videonun açıklamasındaki linklerden Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kanala abone olursanız, beni desteklerseniz çok sevinirim. Çekmemi istediğiniz videolar varsa lütfen bu videonun altına yorum olarak atın, listeye ekleyeceğim. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.